alemin ayetlerini okuyabiliyorsa, Cenab-ı Hakk'ın yaratılış alemine koyduğu işaretleri okuyabiliyorsa bir insan, zaten öbürü artık çok ikincil kalıyor. İhtiyaçlar sonsuz değildir, istekler sonsuzdur, arzular sonsuzdur. İnsanın ihtiyaçları da sınırlıdır. Ne bileyim, sabah kalktığında yani çiçeğiyle konuşuyor, evindeki kanaryasıyla konuşuyor. Bir insan. Bunun için zengin olmanıza gerek yok yani. Çok lüks bir hayat falan yaşamanıza gerek yok. Ama o kitabı elime alıp onunla haşır neşir olmak, onunla eve gelmek ya da okulda okumak işte, arkadaşlarımla onu tartışmak beni öyle bir motive ediyordu ki. Yani o zaman kitabın belki %1'ini ya da 2'sini ya anlamıştım ya anlamamıştım, bilmiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ilk bölümleri seyredenler enteresan bir tepki verdiler. Dediler ki ya müktesebat tamam, natıka çok güzel, hitabet harika, anlattıklarından istifade ediyoruz. Fakat biz bir şey merak ediyoruz. İbrahim Bey kendisini nasıl yetiştirdi? Bunun altında aslında şöyle bir soru var. Hani Stanford mezunu bir anne, Oxford mezunu bir baba, Fransa'da dünyaya gelmiş, işte crème de la crème bir İbrahim Kalın, genç yaşta piyano dersleri, kitap okumaları falan. Böyle miydi serüven yoksa bambaşka mı? Yani ilk kitap okuma sevgisi doğduğunuz evden daha başlayarak. Ya bir İbrahim Kalın nasıl yetişiyor? Bu bölüm biraz bunu konuşalım istiyoruz. Ben otobiyografi konuşmayı çok tercih etmiyorum. Ama dilim döndüğünce birkaç kelime söylemeye çalışayım sorunuza cevaben. Tabii öyle bir krem de la krem bir ortamda yetişmedim. Öyle bir ailem olmadı. Rahmetli babam çok mütevazi imkanlarla ciddi bir fakirliğin içinden gelerek kendi işini kurmuş birisiydi. Rahmetli annem de ona hep yoldaşlık etmişti. O yokluk zamanında da varlık zamanında da. Zaten bir ilişkinin en güzel tarafı da odur. Varlıkta da yoklukta da bir olabiliyorsanız, paylaşabiliyorsanız o ilişki gerçek, sahici bir ilişkidir. Bazen insanlar şöyle bir tezatla karşı karşıya kalıyor hayatta. Yokluğu paylaşıyorlar, çok derin dostluklar kurabiliyorlar, derin sevgiler, aşklar yaşayabiliyorlar ama varlığı paylaşamıyorlar. Varlık üzerinden kavga etmeye başlayınca da her şey dağılıyor. Bazen bir millet için olur bu. Bir millet yokluğu paylaşır, acısını, fakirliği, bir travmayı yaşar. Ama o yokluk üzerinden başka bir şuur inşa eder, bir bilinç inşa eder, bir kimlik inşa eder. Ama bazen de varlığı paylaşamaz, varlık yüzünden kavga etmeye başlar. Bizim gelenekte İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin çok güzel formüle ettiği bir mesele vardır. Sabredenler mi üstündür, şükredenler mi üstündür diye. Ve bunun için de yazdığı bir kitap vardır, Sabredenler ve Şükredenler diye. Tavsiye ederim, çok güzel, zihin açıcı bir kitaptır o. Ve orada İbn-i Kayyim iki görüşü de çok detaylı bir şekilde anlatır. Allah katında sabredenler mi üstündür? Yani yoklukla imtihan edilenler mi ya da zorlukla imtihan edilenler mi? Yoksa şükredenler mi? Yani varlık ve nimetle imtihan edilenler mi? İnsan ara ara kendine bunu sormalı. Çünkü hepimizin hayatında sabır dönemi de olmuştur, olur. Şükür dönemi de olur. Hayat tek düze gitmiyor. Bazen bir nimet gelir, ona şükredersiniz. Bazen bir imtihan gelir, zorluk gelir, bir sıkıntı gelir. Ona da sabredersiniz. İnsan içinde kendini yoklamalı. Sabrederken bende değişen ne, şükrederken bende değişen ne? Sabrederken isyana mı savruluyorum? Şükrederken acaba haşa Allah korusun şımarıyor muyum, kibre mi kapılıyorum, kendimi kaybediyor muyum diye. Ve İbn-i Kayyim o kitapta ayetlerle, hadislerle ve tarihten örneklerle sabredenler kısmını anlatır. O bölümde artık sabredenlerin Allah katında daha makbul olduğuna ikna olursunuz. Ama şükredenler kısmını okuduğunuzda da bu sefer ya yok herhalde şükredenler daha makbul fikrine meyledersiniz. Fakat neticede İbn-i Kayyim çok güzel bir yerde bırakır meseleyi. Aslında sabreden ya da şükreden iki halde de her şeyin yaratıcısıyla bağını muhafaza edebiliyorsa,
o halin hakkını verebiliyorsa doğru yoldadır. Dolayısıyla insan sabırda da, şükürde de, varlıkta da, yoklukta da, nimette de, külfette de, inşirah döneminde de, daralma, kabz döneminde de kendisi kalabiliyorsa, kendi değerlerinden taviz vermeden yoluna, yolculuğuna devam edebiliyorsa, o imtihanda nispeten daha başarılıdır diyebiliriz. Peki Türkiye Müslümanlarının son 40 yılı üzerinden bu bağlamda bir okuma yapacak olsak. Mesela 28 Şubat'ı da gördük. 2002'den sonra AK Parti iktidarında ben muhafazakarım diyen kitleyi de, yani sabrı da yaşadı bu kitle, şimdi şükrü de yaşıyor. Bu kitleyi bu bağlamda nasıl okuyorsunuz? Sadece bir kitle olarak düşünmeyelim. Osmanlı'nın son dönemi, milli mücadele, Kuvayi Milliye, Cumhuriyet'in kuruluşu, 1940'lı 50'li yıllar, İkinci Dünya Savaşı, çok partili hayata geçiş ve bugünlere kadar getirelim. Mesela işte yakında birkaç yıl sonra Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağız 2023'te. Mesela bu 100 yılın bir muhasebesini yapalım. Ne tür zorluklardan geçtik? İmparatorluk varisi milletlerin tarih, zaman ve mekan tasavvuru kendi gerçekliğinden her zaman daha büyüktür, daha fazladır. Doğal olarak bu böyledir. Çünkü önemli bir miras almışsınızdır. Ve bir tarafınız aslında o tarihi mirasta kalmıştır. Zihninizin bir yeri, kalbinizin bir yeri orada kalmıştır. Bu emperyal ya da emperyalist güdüler, niyetler devam ediyor anlamında değil. Ama bugün Türkiye'deki ortalama bir vatandaşı, siyasi görüşünden bağımsız söylüyorum, sağ, sol, cenah hiç önemli değil. Bosna'ya, Kudüs'e aynı anda bir bağ kurabiliyorsa, Trablus'a, Üsküp'e yönelebiliyorsa, daha hiçbir şey söylemeden orayla ilgili bir bağ zihninin arkasında belki çok net ortaya koyamıyor ama insiyaki olarak, böyle bir duygu olarak, his olarak bir yerinde o tasavvura sahipse o işte imparatorluk varisi bir millet olmanın mirasıdır, neticesidir. O kötü bir şey değildir. Milletlerin bunları yaşatması önemlidir. Yani hafızamızı yaşatmamız açısından bu önemlidir. Şimdi baktığınız zaman mesela milli mücadele bu milletin tarihinin en zor zamanlarında verildi. Her şeyimiz alınmıştı. Gerçekten hani o meşhur tabirle 7 düvele karşı mücadele eden bir millet yokluk içinde. Yani doğru dürüst ordun kalmamış, ekonomik gücün kalmamış, silahın kalmamış, her taraftan kuşatılmışsın. İçeride isyanlarla boğuşuyorsun, dışarıdan gelen işgallerle, düşman askerleriyle boğuşuyorsun ve her taraftan geliyor. Şimdi düşünün 1910'ların, 20'lerin Anadolu'sunu düşünün. Yani milli mücadelenin verildiği o yılları düşünün, Çanakkale'yi düşünün. Aynı anda siz işte Çanakkale'de İngilizlerle mücadele ediyorsunuz. Hemen ardından bir 8-10 ay sonra Kutul Amare'de onları yeniyorsunuz. Çanakkale'de 200 bine yakın şehit veriyorsunuz ama Kutul Amare'de, Irak'ta onları siz çöle gömüyorsunuz, perişan ediyorsunuz adeta. Ama hemen ardından İstanbul İngilizlerin işgaline giriyor. İstanbul, düşünebiliyor musunuz? Payitaht 1453'ten bugüne kadar, yani bu coğrafyanın merkezi olan, payitahtı olan şehriniz bir yabancı gücün eline düşüyor. Aynı anda siz güneyde İtalyanlarla, Fransızlarla mücadele ediyorsunuz. Biraz yukarıda, Kuzeydoğu'da Ruslarla mücadele ediyorsunuz. Balkanlarda zaten isyanlar vesaire. Şimdi böyle bir zorluk ve yokluk döneminde bu milletin nasıl bir irade ortaya koyduğunu, nasıl bir millet haline geldiğini görüyorsunuz. Ve o hikayenin içerisinde herkes var. Mustafa Kemal de var, Maraşal Fevzi Çakmak da var ve bütün kahramanların hepsi var. Birinci meclis, ikinci meclis, Sütçü İmam da var, hepsi var. Ve o büyük Anadolu şahlanışı bütün bu aktörlerin ve milletin bir araya gelmesiyle mümkün hale geldi. O yokluktan muazzam bir şuur, bir silkiniş, bir diriliş inşa etti bu millet. Cumhuriyet kurulduktan sonra da ilk yıllarımız gene sıkıntılıydı. Ekonomik olarak toparlanmak kolay değil. Bir sürü başka siyasi sıkıntılar devam ediyor. Düzenin kurulması vesaire. Yavaş yavaş Türkiye ondan sonra işte adım adım ilerliyor. Tabii son yıllardaki zenginleşme herhalde bizim Cumhuriyet tarihimizin gördüğü en yüksek sıçramayı temsil ediyor. Bu da güzel bir şey. Milletimiz en iyisini hak ediyor. Yaşam standardı olarak, altyapı olarak vesaire işte bu salgın döneminde de gördük mesela. Sadece bir örnek vermek gerekirse sağlığa yapılan yatırımın ne kadar hayati bir önemde olduğunu bu geçtiğimiz 10 ay içerisinde gördük. Dünyanın en zengin, en güçlü ülkelerinin
salgınla mücadelede nasıl dize geldiğini, zorlandığını özellikle de dikkate aldığınız zaman yani hamdolsun Türkiye'de biz bu süreci çok çok iyi atlattık. Hocam şimdi samimiyetinize güvendiğim için soruyorum. Şimdi biz fukarayı sabirin olmayı becerebiliyoruz. Ama eniyayı şakirinden olmakta biraz problemimiz var. Bunu şunun için söylüyorum. Hani bir motto haline geldi artık. Biz mücahittik. Müteahhit olduk. Yavaş yavaş da müsait olmaya başladık diye bir öz eleştiri var. Buna katılıyor musunuz? Biz hani şu varlığın kadrini, kıymetini sanki pek bilemedik gibi geliyor. İnsan bu muhasebeyi, bu öz eleştiriyi her zaman yapmalı. Varlıkta da yapmalı, yoklukta da yapmalı. Ama varlıkla imtihan olduğunuzda güç, makam, mevki, para, zenginlik vesaire bunlarla imtihan olduğunuzda sorumluluğunuz daha da artıyor tabii ki. Yani yoldan çıkacak mı haşa, Allah korusun, hani sapıtacak mı, elindeki gücü kötüye kullanacak mı diye. Bu muhasebeyi İnsan hayatının her safhasında yapmalı. Nerede olursa olsun. İster bir şirket yöneticisi olun, ister devlette görevli olun, ister bir meşhur bir kişi olun. O şöhreti taşıyabilecek misiniz örneğin? Çok meşhur bir sporcu oldunuz veya sanatçı oldunuz, şarkıcı oldunuz, oyuncu oldunuz. Çok zengin bir iş adamı oldunuz veya her neyse. O gücü taşıyabiliyor musunuz? Onun hakkını verebiliyor musunuz? İnsan bu muhasebeyi her zaman, her safhada yapmalı. Yani yaşından, cinsiyetinden, sosyal statüsünden, siyasi görüşünden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Bunu yaptığımız oranda istikamet üzere olma imkanımız daha da artar. Çünkü son tahlilde İbn Arabi varlık rahmettir diyor. Var olmanın kendisi bir rahmettir. Nasıl var olduğunuzdan bağımsız olarak nefes alabiliyorsak, şu anda biz konuşabiliyorsak, birbirini anlayan insanlar olarak bir araya gelebiliyorsak, ağzımdan çıkan kelimeler sizin kulağınıza, oradan zihninize, belki inşallah gönlünüze ulaşabiliyorsa, şuradaki bir ağaç, çiçek size bir şeyler söylüyorsa ve siz onu görüp anlayabiliyorsanız, teneffüs ettiğiniz hava sizin etrafınızda var olmaya devam ediyorsa, sabah güneş her gün yeniden doğabiliyorsa, bütün bunların bir kere kendi başına çok büyük bir nimet olduğunu, şükre vesile olduğunu düşünmemiz lazım, tefekkür etmemiz lazım. Bu manada bu derin tefekkür insanı şükre götürür. Heidegger'in Almanca'da söylediği güzel bir ifade var. Yani İngilizcesi thinking is thanking, yani tefekkür teşekkür eder diyor. Çünkü gerçek tefekkür, gerçek düşünce insanı şükre, teşekküre, hamde götürür. Şimdi bu Heidegger belki bunu dini manada kastetmedi, daha felsefi, metafizik manada, ama ben bu bağlamda çok yanlış olmayacağını düşünüyorum bu şekilde yorumlamanın. İnsanın bazen şöyle bir muhasebesini yapıp hayatımda ne var ne yok, ne fazla ne eksik diye sorduğunda şükre vesile çok şeyin olduğunu görecektir. Buradan bir polyanlacılık fikri çıkmasın lütfen ama. Yani sorunları görmezden gelelim. İşte fakirlik gibi, suç gibi, başka toplumsal sorunları yok sayalım, görmezden gelelim gibi bir şey içerisinde değilim. Asla yanlış anlaşılmasın. Tam tersine o sorunlarla mücadele edebilmek için de böyle bir şuura ihtiyacımız var. Neye sahip olduğumuzu bilmeliyiz ki neye ihtiyacımız olduğunu da tespit edebilelim. Biz bazen tersini yapıyoruz. Bize arzular, istekler ihtiyaç diye tanıtılıyor, takdim ediliyor. Modern kapitalizmin zihnimizle oynadığı en büyük oyunlardan birisi budur. Modern ekonomik teori ve özellikle de ekonomi 101 giriş derslerinde öğretilen ilk cümlelerden bir tanesi nedir? İhtiyaçlar sınırsızdır, imkanlar sınırlıdır. Kulakları çınlasın, Mustafa Özel abi biz ta ilk böyle dersler falan sohbetlerde özellikle bu konuları bize anlatmaya başladığında çok önemli bir tasih ile başlardı ve bir itiraz ile ve derdi ki bakın burada öyle bir oyun var ki ihtiyaçlar sonsuz değildir, istekler sonsuzdur, arzular sonsuzdur. İnsanın ihtiyaçları da sınırlıdır. Biz arzularımızı ihtiyaç diye görmeye başladığımızda ihtiyaçlarımızın sonsuz olduğunu zannederiz. İnsanın nasıl yaşayacağına dair, nasıl bir hayat süreceğine dair, yapmak istediklerine dair ihtiyaçları aslında az çok bellidir. İnsan tercihine göre bunları çok minimum düzeyde tutabilir, biraz daha mebzul, bolluk içinde tutabilir. Bu biraz da insanın imkanlarına bağlıdır. Biraz da şahsi tercihlerine bağlıdır.
Fakat neticede ihtiyaçlar sonsuz değildir. İstekler ve arzular sonsuzdur. Onları yönetmektir esas olan. Şimdi insan kendi ihtiyacının ne olduğunu da neye sahip olduğunu bilerek tespit edebilir. Neyim var? Bir bakayım yani elimde ne var? Hangi enstrümanlar var? Onları bir göreyim. Ha acaba gerçekten falanca alet, falanca araba, falanca şu bu ihtiyaç mı değil mi ondan sonra. Çünkü tüketim kültürü bize elimizdekileri unutturmayı da öğretiyor. Elindekini bir unut diyor önce. Sanki hiçbir şeyin yokmuş gibi yeniden git al. Yeniden satın al. Yeniden para harca. Bu kadar elbisem var. Eskidi onlar. Eskimedi halbuki. Tırnak içinde modası da geçmedi aslında. Moda dediğin de bir dairevi bir şey. Dönüyor 3-5 yıl sonra, 10 yıl sonra neyse 10 yıl önce çıkan bir ürüne geri gidiyor. Falanca renk tekrar tedavüle giriyor vesaire. Şimdi baktığınız zaman ya bir başka kısır döngünün içerisinde dönüyor bu sefer insan kendi ihtiyaçlarıyla ilgili. Şimdi bu açıdan baktığınızda insan ne ile yaşar sorusunu sormamız lazım. Galiba Tolstoy'un bir kitabının adıydı. İnsan ne ile yaşar? Yani neye ihtiyacımız var? Gerçek ihtiyacımız ne? Sahte ihtiyaçlar, arzular, istekler, güdüler değil. Gerçek ihtiyacımız olan şey ne? Elbette maddi anlamda bir minimum standardın mutlaka olması lazım. Devletin de en önemli görevlerinden birisi bütün vatandaşlarına hiçbir ayrım yapmadan bu imkanı sağlamak. Bunun için de işte biliyorsunuz çalışıyoruz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Türkiye büyüdüğü zaman bundan herkes istifade ediyor. Yani bir kesim için yapılmıyor ki bunlar. Yani yol yaptığınız zaman, köprü yaptığınız zaman, hastane yaptığınız zaman, okul açtığınız zaman, bilim teknolojiye yatırım yaptığınız zaman, Ar-Ge'ye bütçe ayırdığınız zaman bunu bütün toplum için yapıyorsunuz. Olması gereken de bu zaten. Hani bunun övünülecek bir tarafı yok. Ama bazen o tür eleştiriler de geliyor da o manada söylüyorum. Türkiye'nin bütün ekonomik standardı, yaşam standardı yükseldikçe, yaşam kalitesi yükseldikçe elbette bundan herkes istifade edecek. Kentte yaşayan da, kırsalda yaşayan da, köyde yaşayan da, doğuda, batıda yaşayan da. Ve hamdolsun son yıllarda biz bu manada şehir hayatıyla kırsal hayatı, doğuyla batıyı, güneyle kuzeyi birbirine çok yaklaştırdık. Yaşam standardı anlamında söylüyorum. Yani her şehrimizde üniversite var, her şehrimizde hastane var. Daha önce yani hayal bile edemeyeceğimiz altyapı, köprüdür, yoldur vesaire bunların hepsi hamdolsun sağlandı. İlginç bir şey. Bunlar nasıl sağlandı? Biz petrol bulmadık. Petrol ülkesi değiliz. Enerjiye bağımlı bir ülkeyiz. Biz ne bileyim altın gibi, uranyum gibi vesaire büyük doğal kaynaklar da bulmadık. Bu konularda da çok zengin bir ülke değiliz. Yani coğrafyamız böyle yani. Ne bileyim başka bir şey de bulmadık. Bir yerden hani böyle bir gizli hazine bulduk, çıkarttık. Karun hazinelerini bozdurduk da zenginleşmedik. Nasıl oldu bu? Güçlü bir liderlik, iyi bir ekonomi yönetimi ve millete olan inançla kendi yağıyla kavrularak bu millet işte kişi başına milli geliri 2500 dolarlardan 10.000 dolara kadar getirdik. Bunu bu millet yaptı. Bu coğrafya, aynı yerdeyiz bak başka bir yere taşınmadık. Coğrafyamız değişmedi. Nüfusumuz arttı. Dolayısıyla istihdam ihtiyacı arttı. Ama kendimize inandık. Yani görece yokluğumuzdan yeni bir varlık, yeni bir zenginlik çıkarttık. Bunu yönetebilirsek, paylaşabilirsek, adil ve müşfik bir şekilde bunu yapabilirsek, millet olarak, toplum olarak biz buradan yine daha da zenginleşerek çıkarız. Herkes bu zenginlikten bir pay alır. Pasta büyüdükçe herkesin payı artar. Olması gereken de zaten bu. Ama yaşam kaliteniz ne olursa olsun, maddi durumunuz ne olursa olsun, insan bu varlıkla ve yoklukla imtihan edilme muhasebesini her an yapmalı. Ama insanın kendini gerçekleştirmesini sağlayacak yüksek değerler yoksa hayatında, bu da bir yoklukla imtihandır. Kişi bunun ne kadar farkındadır ayrı. O farkındalık da aslında bir imtihandır. Yani bunun farkında mısın, değil misin? Ya da tersini düşünelim. Maddi olarak daha mütevazi, hatta zor şartlarda yaşayan bir insanı düşünün. O insanın hayatında doğru değerler varsa o kişi dünyanın en zengin insanı olabilir. Hayatında sevgi var, dostluk var, sadakat var, muhabbet var, bağlılık var. Ne bileyim sabah kalktığında yani çiçeğiyle konuşuyor, evindeki kanaryasıyla konuşuyor. Bir insan. Bunun için zengin olmanıza gerek yok yani. Çok lüks bir hayat falan yaşamanıza gerek yok. Ezan sesini duyduğunda yüreğinde bir şey cızırdıyor. Kuş sesini duyduğunda, rüzgarın sesini duyduğunda,
Ya şöyle bir elhamdülillah diyor mesela. Hamdolsun diyor. İlk okuduğunuz kitabı hatırlar mısınız mesela? İlk okuma sevgisi gönlünüze nasıl düştü? Bir şey olmaya ilk karar verdiğiniz an nedir? Biraz bunları merak ediyoruz biz. Küçükken ya böyle okumaya heves etmeye başladığım yıllarda herhalde yani 4-5 yaşlarında falanım daha. Okumanın muhtevasından bağımsız olarak yani eline bir şey alıp ona bakmanın ve o kelimeleri tabii benim zihnimde muhtemelen onlar bir takım semboller ve işaretler. Henüz yazıyı bilmiyorum, harfleri bilmiyorum, kelimeleri bilmiyorum ama böyle bir şeye bakıp buradan bir zihni ilişki kurup bir takım manalar çıkartmak ve zihnimde bir şeyleri hayal etmenin ben çok böyle gerçekten kıymetli, önemli hatta biraz da havalı bir şey olduğu hissine çok küçük yaşlarda kavuştum hamdolsun. Allah vergisi bir şey. Çünkü ben çok kitabın, okumanın, yazmanın olduğu bir evde büyümedim. Yani babam ilkokul mezunu, annem ilkokul mezunu. Allah onlardan razı olsun. Bir 7-8 ciltlik bir peygamberler tarihi vardı. Onu iyi hatırlıyorum. İlk okumayı çözdüğümde alıp inatla ben bunu okuyacağım dediğim kitaplardan birisi oydu. İnatla dememin sebebi şu. Hani normalde o yaşta daha okumayı yeni çözmüş birisi için yani bu çok biraz ağır, ileri bir kitap. Ama ben ısrarla yok ben bunu okuyacağım diye böyle bir şeyim vardı ve okumuştum. Okuma eyleminin kendisi bana inanılmaz bir haz veriyordu. Yeni bir şeyler öğrenmek, işte peygamber kıssalarını öğrenmek, onları zihnimde canlandırmak. Ve bu devam etti. Mesela ben ortaokuldayken artık ilkokulda okumayı falan çözdükten sonra yani sürekli okuyordum. Ders kitapları dışında kitap okumak ayrı bir zevkti benim için. Onun için de tabii çok fazla imkanım yoktu gidip dışarıdan kitap almaya. Okulun kütüphanesinde ne varsa ben böyle baştan sona A'dan Z'ye bir girip çıkıyordum oraya böyle. Yani ne bulursam okuyordum adeta. Çok böyle konu ayrımı yapmadan çünkü kitap sınırlıydı, azdı. Kütüphanede bulduğum bütün kitapları okuyordum ve bir ara kütüphanede Hasan Ali Yücel klasikleri var Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastığı. Batı klasiklerini okumaya başladım. Meraktan yani ilgimi de çekti. Şimdi onların içerisinde biliyorsunuz trajedyalar var. Sofokles var, işte felsefe var, Aristo var, Eflatun var, Thukydides var, Yunan tarihi var, Peloponnezian Savaşı vesaire. Şimdi ben bunları alıyorum, okuyorum. Aristo'nun Organon'u var elimde, hatırlıyorum şimdi. Mantık kitabı. Ama çok zor geliyor tabii, gitmiyor yani. İşte okuyorum, bir daha okuyorum, işte kendimce notlar almaya çalışıyorum vesaire. Ama o kitabı elime alıp onunla haşır neşir olmak, onunla eve gelmek ya da okulda okumak işte arkadaşlarımla onu tartışmak beni öyle bir motive ediyordu ki. Yani o zaman kitabın belki %1'ini ya da 2'sini ya anlamıştım ya anlamamıştım bilmiyorum. Hatırlamıyorum ama o motivasyon beni okuma konusunda daha çok kamçıladı. Ve bizim medeniyetimiz de bir kitap medeniyetidir. Kendi tarihimizi keşfettikçe bu güdünün ne kadar önemli olduğunu tekrar hissettim. Örtüştü yani güzel bir tetabuk oldu benim için de. Yani bir hani ilkokulda bana okuma sevgisini kazandıran öğretmenlerim tabii ki. Bu arada dediğim gibi yani annem babam her ne kadar ilkokul mezunu olsalar da benim okumamdan çok gurur duyarlardı. Bir kitap okuyor olmamda yani derslerin dışında, ödevin dışında bir şeyler yapıyor olmamda. Ve ben de kendimce dilim döndüğünce okuduğum kitaplardan işte bir peygamber kıssalarından gidip onları anlatıyordum. Özellikle rahmetli anneme. O çok keyif alırdı bundan mesela. Yani bu herhalde bendeki o okuma duygusunu çok tetikledi diye düşünüyorum. Daha sonra kendi tarihimizi, medeniyetimiz ve dünya tarihini okuyunca gerçekten İslam medeniyetinin bir kitap medeniyeti olduğunu artık bilimsel olarak da gördüğümde çok mutlu olmuştum. Yani Cenab-ı Hak bir şekilde beni hani bu yola kanalize etti. Hamdolsun bir hazırlıkmış adeta o. Ve sonra dedim ki demek ki kendi kültürümü, medeniyetimi ben anlayacaksam, tarihimi anlayacaksam bu kitabi ayağı, kitabi temeli çok iyi çözmem lazım. Tabii ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i başka türlü okumaya başladık. Kur'an'ın bir kitap olarak gönderilmesinin ne kadar anlamlı olduğunu, dinimizin ilk emrinin oku emri olduğunu öğrendiğimde de demek ki burada çok başka bir şey var. Yani orada oku, ikra bismi rabbikellezi halak dediğinde
o ayeti kerimede bir ümmi peygambere oku diyor. Yıllar sonra bunu düşündüm. Şimdi ümmi, okuma yazma bilmiyor. Yani literal manada şurada yazan harfleri bilmemenin okuma yazma bilmemek olmadığını da o zaman anlıyorsunuz. Gerçek manada okuyan için harfleri okumak çok ikincil, üçüncül. Alemin ayetlerini okuyabiliyorsa, Cenab-ı Hakk'ın yaratılış alemine koyduğu işaretleri okuyabiliyorsa bir insan, zaten öbürü artık çok ikincil kalıyor. Peygamber Efendimizin ümmiliği de, biliyorsunuz öyle bir etimoloji de hep anlatılır. Yani ümmi derken hani her şeyin anasına, bilgisine, bütün bilgilerin anasına, anne demek. Ümmi de orada bir anlamda aslında anaç demek. Yani okuma yazma bilmeyen literal manada ama evrenin hakikatinin bilgisinin özüne sahip olan kişi anlamında da Peygamber Efendimiz'e oku dendiğinde, o da ben okuma bilmem dediğinde Rabbin sana seni koruyacaktır diye mukabelede bulunduğunda Cebrail Aleyhisselam ve ayetin devamında okuduğunuz zaman yani onu İkra bismi rabbikallezi halakal insana min alak. Şimdi bu insanın varlık serüvenini okumayla ilişkilendiren bir ayet. Size dair sorduğumuzdan genele geliyorsun. Burada Hafız'ın bir şiiri var. Çok hoşuma gider. Diyor ki kalbimin kapısına kimse giremez yazıp astım. Baktım içeride bir gül yüzlü girmiş oturuyor. Dedim ki nasıl girdin, görmedin mi yazıyı? Ben okuma bilmem dedi. Yani o ümmiliği en güzel anlatan. Bir iki şeyi sormak istiyorum ama bunları dilerseniz bir dahaki programa bırakalım. Kitaptan ayrı insan etkisi yetişmenizde. Bir de o yokluk ve varlık bizim münevverlerimize nasıl bir zemin oluşturdu? Ülkenin yokluk zamanı ve varlık zamanı. Bunu bir dahaki programa bıraksak olur mu? Eyvallah, olur. Teşekkür ederiz.